Hepinize selamlar sevgiler dostlarım. Yeni bir G4 iç trim onarım videosuyla karşınızdayım. Gördüğünüz gibi kapı açma trimlerimiz yine bayağı bir hasar aldı. Geçen gün sağ kapı üzerinde bir çalışma yapmıştım, biliyorsunuz kilitli kalmıştı. Onu açarken zaten yaralı olan şu trim diğer tarafından da çatladı ve ikiye ayrıldı. Neyse, bir yandan iyi oldu. Çünkü komple bir onarım işlemi gerçekleştirmek istiyordum bunun üzerinde. Aklımda bir sistem var, uzun zamandır onu uygulayacağım. Bunu yaparken de şu daha önce onardığım bir yer vardı, biliyorsunuz, şurada bakın. Bunu da tekrardan zımparalayıp sıfırdan yeniden üreteceğim. Yeniden şekil vereceğim buna. Yani tamamen smooth, yani fabrika çıkışı bir hale getirmeyi düşünüyorum. Yeni bir teknik uygulayacağım bunda. Plastik kaynak tekniği. Daha önce kullanmadığım bir teknik. Plastik kaynak, bir de bunun yanında Japon yapıştırıcısı ve kabartma tozuyla uygulanan bir sistem var. Kimyasal bir reaksiyon. Biraz değişik geliyor. İlk gördüğümde ben de şaşırmıştım. Ama sonuçları muhteşem. Çelik gibi bir tabaka ortaya çıkıyor ve hiçbir şekilde kırılmıyor. Şimdi bunları bir deneyeceğim. Bakalım, hep beraber sonuçları birlikte göreceğiz. Öncelikle dostlarım, bu iki kırık trim parçasını bir araya getirmek için uçlarını hafifçe zımparalayıp, ince zımpara kullanıyoruz. Zımparalayıp daha sonra Patex Japon yapıştırıcısıyla ince bir tabaka şeklinde her iki ucu şu şekilde tutturacağız. Öncelikle bu iki kırık parçayı basit bir yöntemle bir araya getirelim. Geleneksel Japon yöntemiyle bir araya getirelim. Evet dostlar, iki parçayı bir araya getirdik. Yapıştırıcımız kurudu. Şimdi buna plastik kaynak uygulaması yapacaktım ama plastik kaynaktan vazgeçtim çünkü trimimiz çok ince. Plastiği çok ince. Buna plastik kaynak yaptığımız zaman lehimle, bu uygulamayı daha sonra gösteririm size, buradan diğer tarafa taşıyacak. Yani trimin diğer tarafına taşıyacak. O yüzden buna diğer yöntemimizi, yani kabartma tozu ve Japon yapıştırıcısının kimyasal reaksiyon yöntemini uygulayacağız. Bu daha sağlam, daha kemik gibi bir yapı oluşturacak. Şimdi bunu yapalım. Evet dostlar, şimdi trimimizin iç kısmını çeviriyoruz. Bakın, şu noktaları daha önce Japon'da birleştirmiştik, biliyorsunuz. Şimdi buralara bildiğiniz marketlerde satılan kabartma tozlarından eşit miktarda iki çatlak bölgeye yayıyoruz. Gördüğünüz gibi şu şekilde iki onarılmış noktaya tozumuzu serptim. Şimdi bunun üzerine bol miktarda şu üründen, Patex'in hızlı yapıştırıcısı, bundan uygulayacağım. Ardından zaten kimyasal bir reaksiyona girecektir. Bundan bol miktarda uygulayalım şimdi. Evet dostlar, şöyle sonuç gerçekten kemik gibi oldu. Bakın, kazıyorum, herhangi bir çıkma, herhangi bir soyulma yok. Yani adeta plastiğin kendi iç kimyasalı gibi oldu. Kazımama rağmen, bükmeme rağmen, bakın, kırmaya çalışıyorum. Kesinlikle herhangi bir deformasyon olmuyor. Çok güzel bir yöntem. Kim bulduysa gerçekten o kimyageri alnından öpmek lazım. Güzel bir etrafını zımparalayıp temizleyip daha sonra şu öne dolgu malzemesi yapıp şu çatlakları dolduracağım. Yine uzun bir zımparadan sonra bu sefer de üzeri boyanacak bunun. Evet dostlar, şu anda temizliğini de yaptım. Şu iki tane küçük çatlak var. Bunları elime çok az geliyor, tırnağıma. Hatta hiç gelmiyor. Şöyle yakından göstereyim size. Şimdi bunları dolgu malzemesi yaparak, üzerini zımparalayarak komple ortadan kaybedeceğim. Daha sonra da ardından boya işlemi gelecek. Dolgu malzemesi için her zamanki gibi sağlık dostumuz Sunfix'ten faydalanacağım. İnce bir tabaka olarak oraya sürüp üzerini zımparalayacağım. Arkası dediğim gibi zaten çelik gibi oldu. Çok sağlıklı oldu. Kesinlikle bükülüp kırılmıyor. Gerçekten bu sefer güzel bir iş çıkardık. Şimdi şu Sunfix'i şuralara yayıp güzel bir zımpara işçiliği yapalım. Evet dostlar, Sunfix dolgu macunumuzu da uyguladık. Şimdi bunun kurumasını bekleyeceğiz. Ardından zımpara işlemi gelecek.
Bu da üstteki çatlakları komple yok etmek için uyguladığımız bir yöntem. Hem de daha da sağlamlık verecek. Bu Sandfix de çok sağlam bir malzemedir. Kesinlikle yerinden çıkma yapmaz. Gerçekten sonuç harika olacak. Evet, şimdi donmasını bekliyoruz. Evet dostlar, zımparalama işimiz detaylı bir şekilde devam ediyor. Tamamen pürüzsüz, smooth, yani dümdüz bir yüzey elde edene kadar zımparalamaya devam ediyoruz. Sandfix'imizi, dolgu macunumuzu. Şu şekilde tamamen pürüzsüz, parmağımıza takılmayacak şekilde bir yüzey oluşturuyoruz. Bu şekilde de çatlakları kapatmış ve ürünümüzü daha sağlam bir hale getirmiş oluyoruz. Tabi bayağı bir emek gerekiyor. Çeşitli numaralarda zımpara kullanıyorsunuz. Kalından inceye giderek çeşit çeşit zımparalar kullanıp şu anda en son 800 grit kullandım. Şimdi 1200 de var. En son da ondan bir ince bir tabakasını, tozunu alacağım. Ondan sonra boyaya hazır hale gelecek. Bu arada diğerini de şu şekilde onarımını gerçekleştirdim. Kabartma tozu ve Japon yapıştırıcısı tekniğiyle. Bu da çelik gibi oldu. Gerçekten sağlam oldu. Bunun tek bir noktada, zaten şu noktada çatlağı, üst tarafı sağlam. Herhangi bir sıkıntısı yok. Bunun da dolgu macununu yapıp üstten zımpara işlemini yapıp boyaya hazır hale getireceğim. Bunu yarım aşama boyamayı düşünüyorum. Belki bunun da yazı olmadığı için tam yaparım. Şimdi ona geçeceğim birazdan. Ama önce zımparalama işlemine devam. Evet dostlar, diğer kontrol ünitemize de Sandfix uyguladık. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Biraz kurusun. Bunu da diğeri gibi smooth şekilde, pürüzsüz şekilde zımparalayacağız. Bu da boyaya hazır hale gelecek. Evet dostlarım, trimlerimizin zımpara işi de tamamlandı. Tamamen pürüzsüz bir yüzey oluşturuldu. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Artık boyaya hazır. Detaylı bir şekilde güzelce zımparalandı. En çok uzun zamana da zımpara olayı alıyor. Haberiniz olsun, böyle bir çalışmaya girecek olanlar. Çünkü bu kırık yerinin tamamen ortadan kaldırmak için, orijinal bir görünüm için buna özenmeli ve özenerek yapmalısınız. Şimdi boya işlemine geçeceğim. Önce güzel bir temizlik, ardından da boya işlemi gelecek. Ben detaylı temizlik için genelde paraben içermeyen, alkol içermeyen ıslak mendilleri kullanırım. Çok güzel toz toplarlar. Hiçbir zerresini bile bırakmaz tozun. Size de bunları tavsiye ederim. Detaylı bir şekilde toz bırakmamak istiyorsanız boyadığınız parçalar üzerinde çok iyi bir etki bırakır. Zerreye kadar tozları toplar. En iyisi bunlardır. Her zaman bunları kullanıyorum. Size de tavsiye ederim dostlarım. Evet dostlar, şimdi boyama aşamasına geçmeden önce en uygun siyah, mat siyah renk tonunu seçmemiz gerekiyor. Bunun için de elimde birkaç tane boya var. Favori, Motip, Akçalı ve Art Deco. Bunlardan hangisi en uygunsa onu kullanacağım. Ve mat vernik, yarı mat vernik, şeffaf vernik, elimde bunlar da mevcut. Şimdi en uygun renk tonunu skaladan bakıp seçerek bunun üzerine uygulamaya geçeceğiz. Evet dostlarım, trimimizin iç kısmında boya işlemimize başlıyoruz. Kullanacağımız boya Favori'nin mat siyah boyası. Şimdi uygulamamıza geçelim. Boyamızı uyguladık. Şimdi bunu kurumaya bırakalım. Daha sonra da üzerine hangi verniği kullanacağımızı bakalım. Güzel bir tabak oldu gerçekten. Kapatıcı bir etki yarattı. Oldukça iyi olacak gibi gözüküyor. Sonuçları birazdan hep beraber göreceğiz. Görüşmek üzere. Evet dostlarım. Favori mat sprey uygulamasında iç yüzeyimize yaptık trimimizin. Şimdi kurusun. Bakalım nasıl bir netice elde edeceğiz. Ona göre çalışmamıza devam edelim. Evet dostlarım, mat vernik uygulamamız da kurudu. Sonuç gerçekten muhteşem oldu. Hatta size şöyle bir kıyaslama yapalım. Diğer trimimizi de alalım. Arada bir renk ton farkı görebiliyor musunuz? Tamamen birebir aynı oldu. Gerçekten istediğim sonuç işte buydu. Şimdi ön yüzüne de gönül rahatlığıyla uygulayacağım. Evet dostlar, boyamızı attık. Şu anda kurumasını bekleyeceğiz. Güzel bir tabaka oluştu. Üzerine mat verniği de yediği zaman muhteşem olacak. Pürüzsüz, hoş, mat ve OM trim rengi.
Hep beraber sonucu göreceğiz birazdan. Evet dostlar, vernik katımızı da attık. Şu anda kurumaya bırakalım. Birazdan sonuca hep beraber bakarız. Evet dostlar, 15 dakika sonra yanına geldik trimimizin ve kurumuş. Muhteşem olmuş. Son derece düzgün. Gerçekten harika olmuş. Birazdan açık zemin üzerinde daha net anlayacaksınız demek istediğimi. Şimdi diğer trimimize geçelim. Şoför tarafını da yapalım. Evet arkadaşlar. Şimdi sıra diğer trimimizde. Bu şoför tarafı olan kısım ve bu biraz daha ustalık gerektiriyor. Niye dersiniz? Bunu iki parçalı şekilde boyayacağım. Yani şu noktaya kadar boyayıp püskürteceğim ve direkt olarak kesmeyeceğim. Yani maskeleme bandı koyup direkt kesmeyeceğim. Çünkü burada yazılar var. Bir bütünlük sağlamamız gerekiyor. Buradan buraya boyanın akışkanlığını sağlamamız gerekiyor. Bunun için de sprey boyayı sol kısımdan vurup hafif bir şekilde püskürterek pulverize şekilde atacağım. Şuraya kadar gelecek. Zaten aynı ton. Üzerine de komple vernik gelecek ama amaç dediğim gibi buradaki yazılar silinmesin. Bu biraz daha ustalık gerektiriyor. Şimdi o teknik üzerinde çalışacağım. Evet dostlar, boyanın yazılara kazara sıçramasını engellemek için yine maskeleme bandı kullanarak önlemimizi aldık. Şimdi dediğim gibi sol taraftan hafif bir şekilde, yani pulverize şekilde karşıdan çaprazdan uzak noktadan püskürterek bu trimimizi boyayacağız. Biraz daha ustalık gerektiriyor. Biraz daha teknik gerektiriyor. Trimimizin yarısına kadar boyayıp şu noktalara kadar gelip boyayı bu tarafa doğru püskürtüp şuraya doğru püskürterek ardından kurumasını bekleyip üzerine komple daha sonra maskeleme bantlarını söküp komple mat vernik atacağız. Ve koruyucu bir tabaka oluşturup aynı renk tonunu yakalayacağız. Evet dostlar, sol kanattan boyamızı dediğim gibi sol kısımdan pulverize, yani karşıdan çapraz bir şekilde zerreleme şeklinde attık. Gerçekten güzel oldu. Şimdi bunun üzerine maskeleme bantlarını birazdan kuruduktan sonra söküp son verniği atacağız ve işlemi tamamlayacağız. Evet dostlar, mat verniğimizi de üzerine attık. Şimdi kurumasını bekleyelim. İnşallah çıkan sonuç güzel olacak ve hep beraber keyifle izleyeceğiz. Evet dostlarım, işte sonuç. Gerçekten emeğe uğraşıya değdi. Şu üstte görmüş olduğunuz çift parçaya ayrılmış olan trimimizdi. Gördüğünüz gibi tek parça halinde ve hiçbir şekilde kırılmış olduğu anlaşılmıyor ve son derecede kaliteli bir şekilde onarıldı. Alttaki de uç noktadan kırık olan trimimiz, sürücü taraf trimimiz. Bu da güzel bir şekilde onarıldı. Şöyle karşıdan da gösterelim. Yeniden bir farkı yok şu anda ikisinin de. Kullandığımız malzemeler, yapıştırma için kullandığım malzeme Patex hızlı yapıştırıcı ve güçlü yarşopon yapıştırıcısı. Patex'in set olarak satılıyor ve bildiğimiz marketlerde satılan kabartma tozları. Kabartma tozu ve Japon yapıştırıcısı birleştiği zaman kimyasal bir reaksiyona giriyor ve plastiğe kemik gibi yapışıyor. Bu da çok hızlı tutunmaya ve sağlam bir tabaka oluşturmaya yarıyor bize. Bu şekilde çok sağlam bir yüzey elde ediyoruz. Gerçekten orijinalinden bile sağlam oldu diyebilirim. Bir daha bu kırılma sorununu yaşayacağımı sanmıyorum. Ayrıca üstte çatlakları onarmak için de, o iz kalan yeri onarmak için de kullandığım malzeme Sunfix dolgu macunu. Yapıştırıcı çift katmanlı macun. Bu da çok işe yaradı. Aynı zamanda da yapıştırıcı olarak, dolgu olarak kullanabilirsiniz. Boya olarak da Favori'nin akrilik mat siyah ve akrilik mat verniğini kullandım. Evet dostlar, umarım faydalı olmuştur sizlere de. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Trimleriniz varsa kırık trimlerinizi siz de bu şekilde onarabilirsiniz. Keza yenisini almak bunların yurt dışından çok pahalı. Şu anda Almanya üzerinde en iyi satılan durumdakiler bizim aracımıza yarayacak. Onların da buraya gelişi 600-700 TL'den aşağı değil. Kargosu vesaireden. O yüzden en güzeli elinizdeki parçayı korumak ve yaşatmaktır. Görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.